Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Fenerbahçe Sturm Graz maçının yayınıyla karşınızdayız dostlar. Avrupa yolunda Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız olsun istiyoruz tabii ki de. İlk maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Asensio ve Talisca attı golleri, tam yanlış hatırlamıyorsak arkadaşlar. Çünkü gündemimiz bizim de oldukça yoğun olduğu için aklımızda da kalmıyor bazı şeyler. Yayını biraz geç açtım arkadaşlar çünkü her şeye yetişemiyorum. Tek başıma yaptığım için bu işlerin hepsini yetişemiyorum. Kusura bakmayın, hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ee, Deplasmanda bakalım Fenerbahçe skoru koruyabilecek mi? Kadrosu da sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Greenwood arkadaşlar. Kante, Asensio, Guendouzi orta sahası. Archie Brown, sol bek, Ake, Skriniar, Nelson, Semedo, sağ bek, Mert Günok'ta kalede. Bu şekilde bir ilk 11 ile sahaya çıktı. İsmail Kartal'ın öğrencileri arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. O Salih kardeşim Fener'in maçına yayın açıyor muydu ya? Vallahi abi, Avrupa maçları olduğu zaman müsait olduğumuzda da açmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a da açmıştık. Ee, Şu anda da bir boşluğumuz var. Yarın da Beşiktaş maçını açarız arkadaşlar. Yarın Beşiktaş maçının yayınında sizlere çok büyük sürprizlerimiz var. Hediyeler dağıtacağız arkadaşlar yayında. Beşiktaş maçında dağıtacağız. Hepinizi canlı yayına bekliyoruz. Beşiktaş'ın Avrupa maçında. Hepinize çok güzel hediyelerimiz var dostlar. Yarın hediye yayını arkadaşlar. Herkesi de bekliyorum lütfen. Arkadaşlar, bunlar sonuçta Avrupa müsabakaları. Türk takımlarını destekliyoruz. Biz Türk olan her şeyi destekliyoruz arkadaşlar. Yabancılara karşı olan her şeyi destekliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Birer tane de like atarsanız böyle yayınlara da destek olmuş olursunuz dostlar. Lütfen destek olalım. Pardon, Perşembe günü Beşiktaş maçı arkadaşlar, evet. Greenwood nasıl attı abi? Ben televizyondan izliyorum. Nasıl Greenwood attı ya? Ha, Greenwood'la şey attı, pardon. Mason Greenwood'la Talisca attı golleri. Greenwood da çok güzel gol attıydı. Nasıl hatırlamadım ya. Perşembe maç. Beşiktaş maçı Perşembe. Yarın dedim, kusura bakmayın. Perşembe hatta sahnem vardı. Sahneyi iptal ettim. Beşiktaş maçını izleyelim dedik arkadaşlar. Kerem'le beraber gidiyor Fenerbahçe. Talisca önde. Lan atsana Talisca'ya. Yanlış yanlış. Valla Talisca'nın kızması çok haklı arkadaşlar. Talisca daha TV yüzde arkadaşlar. TV yüzde maç. Açıp izleyebiliyorsunuz. Abi Talisca'ya salması lazımdı ya. Bak abi, çok yanlış karar ya. Çok yanlış karar. Çok yanlış karar ya. Ya bugün ben de 3 saatlik antrenmandan geldim. Yine antrenörlük yapıyorum biliyorsunuz. Abi çocuklara diyorum ki şu kafayı kaldırmayı tik haline getirin. Tikiniz olsun abi bu sizin. Yok. Bir saat pas çalıştırdım abi. Sadece kafa kaldırmaya. Kafa kaldıracaksın abi. Kerem kafayı kaldırsa Talisca bomboştu ya. Admiral. Hadi bakalım. Asensio, İspanyol oyuncu. 10 numaralı oyuncusu Fenerbahçe'nin. TV 100 nedir? TV 100 değil mi? 1000 mi? Maç TV yüzde arkadaşlar. Merhaba merhaba Doğuş'um, hoş geldin. Hediye fikirleri hoş geldin. Asensio'nun pası Kerem. Kerem Aktürkoğlu şöyle baktı. İçeri güzel orta. Ah lan. Gendüzi orada ileride baskıya geldi. Gendüzi mi lan, kim o? Archie Brown mu abi? Televizyonda çok Brown'muş. He ya, TRT falan varken TV'de 100 ne, bir de sadece TV'de. TV yüzü internet üzerinden de açabilirsiniz ama televizyonda varken niye? Hani siz bilirsiniz. Kenan'ın takım arkadaşını Beşiktaş almış. Kim abi o? Bugün Kenan Yıldız gol attı. Zeki Çelik'in asistinde Palermo ile maçı. Palermo'ydu sanırım. Juventus'un Palermo ile maçı vardı. Kenan Yıldız 2,5 yıl sonra gol attı arkadaşlar. Onun haberini de verelim. Vlahovic. Evet, Vlahovic Beşiktaş haberleri var. Ve Lukaku Fenerbahçe için görüşmelere gelecek yarın. Vlahovic de Beşiktaş'ta görüşmeye geliyor yarın. Güzel transferler. Hayır, bu maç Esport'ta da var benim bildiğim kadarıyla. 89 kişiyiz. Bir like atarsanız bizim için böyle çeşitlilik yapmakta bizim için bir şey, motivasyon olur. Like atalım. Petkovic'in pası. Bu arada Fenerbahçe bu rakibi yendiği zaman da şeyle oynuyor ya. Neredeydi o?
Bu rakibi yendiği zaman Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükselmesi durumunda oynayacağı maçların tarih ve saatleri açıklandı. Fenerbahçe Sparta Prag veya Lyon'la oynayacak. Bu maçın kazananıyla 18 Ağustos Salı benim doğum günümden bir gün önce saat 10'da. 26 Ağustos Çarşamba günü rövanş maçı da yine 10'da arkadaşlar. Abi şu perde hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Daha kötü şu tahttan hazırız zaten. Selamünaleyküm, iyi akşamlar Sayın kardeşim. Fransa'dan her zaman kardeşlerime selamlar. Fransa'ya selamlar bizden de. 145 kişi olduk. Herkes bir like atsın. Abi ismimi okur musun? İsmini okuyacağım ve çıkacaksın değil mi yayında? Yok. Okumuyorum. Bu ne birader, Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar diye 30 maç oynuyorlar. Bundan sonra bir Lyon Sparta Prag maçı var. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Bir maçtan var. Perdeli daha iyi. Al. Serdar perdesi. Mason Greenwood yerde ama hakem devam dedi. Top çıktı hocam. Hocam gözün var mı? Çıktı abi o top. Abi ne diyorsun? Serdar diyorum oğlum. Serdar abi var bizim. Bundan sonraki tur son tur. Hayır abi ne olur. Mahir Ahmetzade. Semedo atak yönünün sağ tarafından taçı kullanıyor abi. Perşembe günü Beşiktaş maçında hediyelerimiz var sizlere canlı yayında arkadaşlar. Sürprizlerimiz olacak. Çok hoşunuza gidecek hediyeler var arkadaşlar. Kerem. Lan Kerem vursan orada. Talisca vurdu. Kaleci çıkarttı oğlum. Fener iyi oynuyor ya. Asensio orada kaleye vurdu. Normalde de vuramadı. WhatsApp. Ne hediyesi abi? O sürpriz işte. Perşembe gününün sürprizi. Güzel haberler var. Hediyeler vereceğiz size. Arda Güler'le ilgili, Kenan Yıldız'la ilgili hediyeler olacak. Hediye transparan don yok. Bana yaz WhatsApp'tan. Sana yazayım doğuşum ya. Maçın sesi size çok gelmiyor değil mi? Genduzi topu aldı orta sahada. Kante. Engolo Kante. Abi Kante niye iyi çıkmadı ya? Kante'yi bitikken aldı Fenerbahçe'de. Ay 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 iyiymiş. Arda'nın yırtık çorabı mı? Yok. Abi yeşil forma istiyor musun? Ya istiyorum. Bana ne diyecek şimdi? Yeşil forma istenmez mi? Yeşil formanın hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Bu sene şampiyon olabilir mi? Kim diye fikir... Fener Şampiyonlar Ligi'ne git. Evet abi iki tane takımımız olsun ya. Nelson Semedo. 2-0. Hadi bakalım 2-0'ın sonunda ne olacak? Abi gidelim iki takımla gidelim. Bu şey değil mi? Galatasaray çok kötü ya. Abo. Galatasaray var ya ele geçecekler Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray ne olacak bilmiyorum. Transfer de yok. Oğlum sizin ugvucukunuz var mı? Yok. Ugvucuk. İsmail Kartal göbek yapmış sert bir şekilde. O göbeğe aparkat attım ben. GS'de 10 numara yok. Arda'yı alsınlar. Valla Arda'mızı bekliyoruz ya Galatasaray'a. Talisca'nın aşıttırdığı topta Şutum Graz defansı topa sahip oldu.
Yalnız Fenerbahçe'nin bir tane daha atması lazım. Bu maçta bir gol atarsa bu herifler 2-1 yaparlarsa çok sıkıntılı. Yani 90 dakika boyunca sıkıntıya girer Fenerbahçe. Bir tane atmaları lazım. Kanguruyu sil hemen oradan. Kanguruyu siliyorsun. Gırtlak idmanı. Ya hediye fikirleri sen var ya çok tehlikeli bir adamsın ya. Oğlum bunların şortu ne biçim lan bu adamların? Köy yılanı şortu gibi aynı. Evet, Sturm sağ taraftan geldi. Kaleci Mert Günok. Topa sahip oldu. Abi Salah gitti Trabzon korkulu. Abi Salah orada bir ayda bir 10 kilo falan alır. Şişman olur koşamaz. Onu deli gibi besliyorlar orada şu an. Talisca yetişemiyor. Greenwood da baskıya geldi. Greenwood hakkında ne düşünüyorsunuz? Golü çok güzeldi ilk maçta. Gerçekten çok güzel bir gol attı. Talisca faul yapıyor. Oğlum burada FPS düşük mü ya Allah? Tam ekranda niye FPS düşük acaba? Önde baskı geldi Fenerbahçe'den. Kerem nerede lan? Yeşil oldun. Nasıl ya? Yeşil oldun. Salah yatmaya geldi. Nathan Ake. Pası Archie Brown. Mert Günok uzun oynadı. Orta sahaya doğru. Mason Greenwood'a gelmeden rakip araya girdi. Gendouzi kafayla tekrar yine rakibe gidiyor. Diatta. Yok mu bir Arda Güler ya? Özledik. Chat de uyuyor ha. Alo. Oğlum konuşun la. Yalnız bıraktınız beni la. Neyse ben yatsı yıkılıp geleyim Salih. Ha Greenwood. Yeşil odun. Yeşil ağaç. Yeşil wood. Yeşil ağaç. Kerem seni öperem. Yeşil odun güzelmiş. 10 numarada Jude yerine Arda oynasaydı şimdiden 3-0 olurdu bu maç. Pardon yanlış maç. Aynen öyle. Bizim kafa hep orada. Genduzi'nin pası Skriniar. Arda 65'te çıkar. Hepimiz buradayız Salih abi hoş geldiniz. Aa Golden Girl Brothers. O en sevdiğim aile sanırım. Yine hatırlatıyorum yarın Beşiktaş'ın Avrupa maçında hediyelerimiz olacak sizlere. Yarın diyorum Perşembe günü Beşiktaş'ın Avrupa maçında. Yarın çünkü Real Madrid'in maçını izleyeceğiz. Deportivo ile Real Madrid'in maçı var. Hazırlık maçı. Hatta hazırlık maçı kupa maçı mı? Bir şey maçıymış o ya. Yarın akşam Süper Kupa değil biz Arda'yı izleyeceğiz ya. Siz Süper Kupa'yı izleyin. Süper Kupa'yı sal ya. Bana ne abi Süper Kupa'dan. Asensio. Congratulations forma harika. Canterelations. Kante. Archie Brown. Yani Archie kahverengi.
Kahverengi. Kahverenginin ortası köy yılanı gibi ortaydı. Asensio bayır domuzu gibi koştu, aldı topu oradan. Hadi Asensio biraz Alex'lik yap ya. Biraz hadi. Abi şu futbol niye böyle oldu? Herkes niye dümdüz oynuyor ya? Ronaldinho'yu istiyorum. Ronaldinho'yu istiyorum. Buraya gelecek o adam. Ben izlerken keyif almak istiyorum. Abi Fener forman yok mu? Vallahi alacağız. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş forması da alacağız. Avrupa maçlarında giyeceğiz. Genduzi'nin pası Skriniar. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Bir yazın bakayım arkadaşlar, bir göreyim. Ben aralıklı yazmam gerek. Dozu fazla gelir. Yok abi, sen sürekli yazabilirsin ya. Senin esprileri artık okurken korkarak okuyoruz ama yapacak bir şey yok. Agamın takipçi için Süper Lig ile imkanı. Takipçi mi? Süper Lig değil ki abi, Avrupa maçı ya. Allah, Süper Lig maçını izlemiyoruz ki. Evet, siz hangi takımı tutuyorsunuz arkadaşlar? Yazsanıza. Alo, beni duyuyorsunuz mu? Kadir Türk GS. Evet, sadece bir kişiyle konuşuyorum. Güzel yayın. Vallahi inanılmaz yayın. Ben Salih Spor'u tutuyorum. Eyvah eyvah. Merhabalar Dani Ruiz, neredesin? Dani Ruiz 38,5 yıl oldu seni görmeyeli. Kerem, seni öperem. Genduzi. Genduzi niye elini öyle gösterdi? Mason Greenwood'un pası. Hadi Greenwood, bir şov, bir şeyler hadi. Allah Allah. Az olmuş abi. Fener umarım kazanır. Kerem gol at bir Kerem. Abi hangi takımı tutuyorsunuz gerçek hayatınızda, yaşadığınız hayatınızda diye soru sordum. Bir kişi cevap verdi. Yeni gelen dostlar da bir like atarsa bizleri motive etmiş olur arkadaşlar. Arda'yı satmak için mi patlatıyor bu İspanya medyası? Valla satmak istediği yer kötü bir yer değil ya. Eğer öyle bir şeyse satabilirler, sorun yok. Onlar kaybeder. Real'i tutacağız. Ben yabancı takımlara oynayan Ben yabancı takımlara karşı oynayan Türk takımını tutuyorum. Ve para kazandıran. Barcelona. Türkiye'den oğlum, Türkiye'den. Ha Excel, sen ondan mı kötülüyordun Arda'yı? Hediye fikirleri GS, Galatasaray, Real Madrid, ama bu maçta Fener tarafındayız. Evet. Kazansınlar abi, kazansınlar ya. Vallahi bizim takımlar da oralarda olsun. Ya buralarda olduğunuz zaman oyuncular transfer oluyor işte arkadaşlar. Türk oyuncular bir yerlere gidebiliyor. Ama mesela şu an Fenerbahçe'den kim var gidebilecek? İsmail Yüksek belki yani. O da kadroda. Bir şut daha out'a gidiyor. Maç hangi kanalda? WhatsApp kanalımıza gelin arkadaşlar. Oradan bütün linkleri atıyoruz sizlere. Maç başlamadan önce atıyoruz. WhatsApp kanalımız da mevcut. Bursaspor'u tuttum bir ara. Ben Bursa'yla bağımlılığım yok. Bir de Bursa stadında Texas tribünde çok maç izledim. Neden bunu yaptım bilmiyorum. İsmail Yüksek de keşke gitse ama yabancı kuralı yüzünden salamıyorlar. Aslında Hull City'ye gidebilirdi ya. Çok iyi pas bu arada Greenwood'dan Talisca. Kerem'i gördü. Kerem karşı karşıya atar mı? Kaleciye bir de düştü ya. Ya bu Kerem niye var ya? Çok kötü topçu ya. Vallahi beğenmiyorlar hocam yayını, anlamadım.
Bizi kırıyorlar ya. Bizi kırıyorlar. Yayını beğenmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Lakaka geliyor. Kerem'den kurtulacağız. Lakaka kanat mı oynuyor abi? Santrfor oynamıyor mu Lakaka? Kerem dellenecek maç mı? Bu maç millet. Dellendirecek millet. Allah bilmiyorum, belli olmaz. Kerem abi Benfica'dayken iyiydi. Fener'e geldiğinden beri kötü. Adam eskiden Galatasaray'dan başka takımda forma giymem dedi. Oynamam dedi. Harbiden oynamıyor bu arada. Bir biz Kerem versen. Eyvah eyvah. Kerem Avrupa'da kalmalıydı. Abi emeğe biraz saygı ya. Canları sağ olsun ya. Yapacak bir şey yok. Mert Günok topu aldı. Bir de şöyle de şuraya da bakalım. Evet, şöyle bir şeylere de bakalım arkadaşlar. Greenwood. Oğlum bunlar yenilenmiş hali mi? 5.9'da oynuyor Greenwood. Talisca 6-3, Kerem 6-2. Talisca topu aldı. Talisca geçti. Talisca yerden cılız bir şut. Arda olsaydı onu 90'a vurmuştu o topu işte. Sert bir şekilde. Kerem bir bombadır. Bu turuncular ne oluyor? Abi turuncular işte şey 6 nokta olanlar turuncu oluyor. Alıntı değilse bu iyiydi. Alıntı olabilir mi hocam? Bizde her şey orijinal. Kıps. Evet, 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 sert bir şekilde. Bu Kerem yetenekli olmamasına rağmen skor katkısı hep çok yüksek bir adam. Bir şekilde atıyor. Yani şey Galatasaray'dayken iyiydi ya. Çok iyiydi hatta Galatasaray'dayken. Uzaktan falan atıyordu böyle. Frikikten bile vuruyordu la Kerem. Galatasaray'dayken. Abi forma çekme sarı kart benim bildiğim normalde. Bünyamin hocam. Yarın UEFA Süper Kupası var. Real Madrid maçı da var. Hangisini izleyeceğiz? Real Madrid maçını izleyeceğiz. Puanlar 5 üzerinden mi? Hangi puanlar? Deportivo maçında zabıta var mı? Yok. Zabıta da yarın gelecek şeye. Zabıta yarın geliyor Madrid'e. Milan Skriniar. Asensio. Asensio. Yarın video var mı? Ne videosu? Hani erken geleceğiydi? Bir gün erken geliyor işte. Çarşamba gelecekti. Şey, Perşembe gelecekti sanırım. Çarşamba geliyor herhalde. Ya da bugün mü geldi? Bilmiyorum ki. Ne? Bir gelecek işte. Ayağı kırılmış diye duydum. Evet, evet, inşallah. Yani şey, özür diliyorum zabıtadan. Ya düşecekmiş herhalde bir yerden. Sabuna basıp sert bir şekilde kayıp e, omurilikten başlayıp çatala doğru kırılan bir kemik tabakası oluşacakmış orada. Üst dağlarda kaldı. Sturm tehlikeli geldi. Mertek sinirleniyor. Sabunum düştü. Sabunum düştü. Onu bana ver. Allah korumasın. Son dakika Bellingham çapraz bağlarını kopardı. Sezonu kapattı. Salettinho. Kerem iyi futbolcu ya. Sadece Fener yıllardır başarısız olduğu için artık Fener'de ister istemez herkes göze batıyor. Talisca'ya bile gitsin diyenler var. Valla ben bile diyorum bazen Talisca'ya gitsin diye ya. Çok garip geliyor ama bazen de işte klas oyuncu sonuçta. Dünyayla koparsın. Zabıta fıçıyı fondiplemiştir. Evet. Abi adam içiyor. Yapacak bir şey yok. Tüh ya, Bellingham sakatlanmış. Oğlum tüh ya. Uyumamak bak, bak uykum geldi gelecek. Lütfen şu maçlarda gol olsun artık. Bir şeyler olsun. FB Canim.
Asker fıkrasına bağlamayın. Fener relax takılıyor. İkinci devre atar bir tane. Kante girdi. Alamadı. Akre asker fıkrası neydi ben de bilmiyorum ya. O ne? Anlatsana ya. Hediye fikirleri. Oley be. Pardon tüh. Oy. Ya şimdi şutum biraz atacak bir tane. Ondan sonra başlayacağız. Evet, üstten dışarı gidiyor şutum birazın şutu. Bu ne? Kamavinga'nın kayıp oğlu mu? Akıllı rakip iyidir. Geri geldim, Allah kabul etsin. Fener bir tane atsın, garantilesin. Eylül geldi, daha Bellingham takıma katılmadı. Abi yoruldu adam Dünya Kupası'nda. İngiltere'yi sırtladı. Mason Greenwood. Oğlum iyi geldi lan Fener. Talisca da hakemi tokatlıyor. Engolo Kante'nin pası. Semedo. Yanında Greenwood. Ya hadi Greenwood iki hareket yap la. Anlatamam, içinde sabun geçiyor, kayarız. Eyvah eyvah eyvah. Hediye fikirler eyvah. Özelden anlat hocam onu bana. WhatsApp bakmıyorsun hiç. Evet arkadaşlar, yarın sabah Arda Güler videosu olacak. Öğleden sonra 1-2 gibi de bir Beşiktaş hakkında bir video yapacağız. Bilginiz olsun. O video içinden de bir hediye verebiliriz ekstra olarak. Ama Beşiktaş yayınında zaten hediye vereceğiz. Video içinden de hediye verebiliriz büyük ihtimalle, söyleyeyim. O yüzden videoyu iyi izleyin. Zaten uzun bir video olmayacak. 4-5 dakikalık bir video olur Beşiktaş'ın. Rakibini falan analiz edeceğiz. O videodan kod veririz. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Hediyeler veririz. Şeyden de yayında da vereceğiz arkadaşlar hediyeler. Sürpriz hediyeler var ama. Nathan Ake'nin pası Asensio. Abi Aken bildiğin rakip ya. Allah Allah, önüne geçmiş. Hediyelik dükkanı mı soydun? Valla soyduk ya. Baba hediye versek suç, vermesek suç. Na vermeyek mi? Verek. Hediye verelim ya. Oy. Fener yiyordu ha. Hediye fikirleri, sen ne hediye falan mı satıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun hocam? Sen mesleği bir söylesene bana senin. Zabıta tüm maç boyunca boş boş gezer ama bir anda kale önünde bir pozisyona girip gol atıyor. Öyle şeyde öyle, Mbappe de öyle. Adam 6.0'la oynuyor reytingi. Mbappe 90 artı 1'de penaltı oluyor. 8.5 oluyor bir anda adam, inanılmaz. La kaçta? Iy, oğlum aradan atacaksın o pası. Aradan Kerem. O pası aradan atacaksın.
Abi Kerem ya. Ya abi şu milli takım Barış'tır, Kerem'dir bunlar yüzünden mahvoldular. Gördün mü abi Kerem'i? Var benim dükkanı soymayın yeter. Nerede hocam senin dükkanın adresi şey yapsak ya. Free kick kazandı. Sturm tehlikeli bir yerden. Ay. Öyle yorgunum, öyle az uyudum ki. Anlatamam. Öyle çok çalışıyorum ki. Hem YouTube olarak, hem dışarısı olarak, başka işler olarak. Öyle yorgunum ki. 3-4 saatlik uykuyla duruyorum ya. Öyle ağlarım ki kendime. Sen benden gittin gideni. Barış'ta ne var ki? Barış'ta ne bence de ne var ki yani? Kenan'daki teknik var ya Barış'ta olacak. Kenan Yıldız'daki o teknik. Zaydıl vurdu. Barajdan döndü. Fenerbahçe kontrole geldi. Abi şu Kerem'in koşuşu zabıta görmüş midyeci koşuşu değil mi Kerem Aktürkoğlu'nun koşması? Koşu stili zabıta görmüş seyyar satıcı koşması değil mi? Bana bunu açıklasaydın. Greenwood o faul değil mi ya? Faul abi o. Oğuz mu oynasın o zaman kim oynayacak? Aral Şimşir götürülebilirdi ya. Valla. Can Uzun oynayabilirdi mesela. Net. Ben Galatasaraylıyım mesela arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Haklıya hakkını vermek lazım. Barış Alper çok kötü bir Dünya Kupası geçirdi. Çok kötü. İnanılmaz kötüydü. Maçı bedava nereden izleyebilirim? TV yüzden hocam. TV yüzden izliyoruz. Televizyonda zaten maç. Televizyonun varsa bedava izleyebilirsin. Ya da TV yüzün internet sitesinden de izleyebilirsin. Barış evet en iyisi bek ya. Bek oynar. Farkındayım 3'te yayın kapatıp her sabah yeni videoyu görünce bu çocuk bunu başaracak diyorum ve izlemeden geçiyorum. Kerem çok mücadele ediyor ama top kontrolü biraz mı? O Ali hocam çok kötü ya. Hoş geldin Ali hocam bu arada. Bedava olsa bile kaçaktan isteriz diyor. Alışkanlık. Vini Aktürkoğlu gibi. Evet. Tam olarak o Vini Aktürkoğlu. Abi stand up yapsana ne oldu abi? Dur. Arda Vini nokta pas atıp da Vini kaçırıp kazma gibi gözükünce çok gülüyorum. Çok güzel evet doğru. Kelebek Kerem törpüsüz. Hediye fikirlerinin şöyle kanalına bir bakalım ya. Asker sevgiliye hediye. Sevgiliden askere hediye. İyi konseptler ha. Hocam nerede bu dükkan? Asker sevgilimiz yok ama. Ya normal sevgilimiz de yok. Yok. Bir gün olursa diye biz şimdi ne diye alalım sevgilimize. Link atalım tıkla adamın hesabı orada işte. Hediye fikirleri yazınca çıkar. Can Uzun forvet olur da işte bayağı önceden eğiteceğim. Abi çocukken eğitmek lazım onu işte. Can Uzun'da da o eğitim vardır bence ya. Ama bence Kenan'ın forvet olması lazım. Ama Can Uzun da forvet oynar ya. Abi forvet Semih Kılıçsoy ve Enes Ünal. Enes Ünal hazırlık maçında 2 gol attıydı geçen.
Enes Ünal lazım ya. Semih formsuz. Geçen Avrupa maçında gol attı Semih. Milli takım döneminde sakattı onlar, evet. Kronik değil abi adamın. Çapraz bağ kopup duruyor yani. Kronik olamaz o. Kronik Zabre. Kornik Zabre. Oy. Oy 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 oy. Of. Sarı patladı Semedo'ya. İlk topa mı dokundu acaba? Ona bakmak lazım. Çekme. Topa vuruyor la bu arada. Hiçbir şey yok ha. Dokuşum da dokuşum. Evet. Semih için tam bir forvete ihtiyacımız var. Semih'in oynayabilmesi için. Arkadaşlar yüksek müsaadenizle ben bir su içeceğim ya. Şöyle içeyim de göremeyin. Dur la. Damacana Salih ya. Kafa- Kafasını kuma sokan deve kuşu misali. Oğlum biri şöyle su içse ben gülerdim ya. Arda gülerdim. Tamam görmedik. Deniz'de çok genç gelişmesi lazım. Hataları çok. Evet Denizgül olabilir ya. Adam bidonu dikti ya. Abi ne yapayım? Çok yandık ya. İçinde ne olduğunu biliyoruz. Neşet Ertaş, müsaadenizle damacanamı dikebilir miyim arkadaşlar? Müsaadenizle varilden su içebilir miyim? Kanım dondu mu? Döver misin Salih? Kimi? Deve misin? Lan döver misin diye okunuyor. Baba sen de 3 saat Antalya'da o sıcağın bağrında idman yapasan sen de damacanayla içersin. Ya hadi gol atın siz de ya. Vallahi bak. Gol istiyorum ya. Sadece gol istiyorum insanlardan. Attı ya İspanya olur niye olmasın? Abi Porto'da cayır cayır atıyor herif. Hazırlık maçında da attıydı sanırım. Kuzey Makedonya'ya Denizgül. Abi Deportivo maçı ne olur üst olur. Bilmiyorum ki ne olur. Real Madrid alır ya. Diomande oynamayacak ama Deportivo maçında Diomande yok. Bello yok. Mbappe belki süre alabilir bilmiyorum. Soğuk değil ya su. Karambolden attı. Yo Türkiye maçında şeyden attı ya. Kafayla attı. Güzel bir goldü. Değil mi? Kafayla atmadı mı Makedonya maçında? Makedonya maçında. 1.90. Abi zaten Avustralya maçında falan Paraguay maçında zaten Denizgül gibi bir adam hani böyle pivot olması lazımdı. Çok yanlış kararlar ya. İlk golü Kerem atacak gibi. İlk golü kim atar arkadaşlar? Soralım. İlk golü kim atıyor oraya? O dev stoperlerin arasına atacaktın ki sırtı dönük oynayacaktı. Kenan Menan girecekti o Türkiye maçında. Yani Avustralya maçında, Paraguay maçında. Nathan Ake mi? Abi ilk golü Talisca atar diyorum ya. Archie Brown da olabilir. O ne oğlum köy yılanı şutu gibi ya. Engola Kanti. Kante Apiyah'ı anımsatıyor. Abi Stephen Apiyah neydi la? İnanılmaz topçuydu ya.
Fenerbahçe'de kimleri seviyor ama Roberto Carlos'a bayılıyorduk zaten. Roberto Carlos abi. Maldona yok, Maldona da değil. David iyiydi. Alex zaten Kingo. Başka böyle, oğlum ben Revivo'yu bile izledim lan. Okocha'yı ben hatırlamıyorum mesela. JJ Okocha. Kante. Abi Asensio yavaş mıydı, yavaşlamış mı? Asensio çok yavaş geliyor bana ya. Niye öyle? Archie Brown sen kimsin abi? Neymar mısın? Junior mısın? Sen Pele'yi de izledim. Pele'nin bir bacağı daha kısaymış bu arada. Takımın geneli yavaş, formsuz. Kübra Nur, Kübra mıydı senin ismin? Hangi takımlısın sen? Oha abi, kaç yaşındasın? 34 yaşındayım. Hangi sık saymış onu bilmiyorum. Gerçekten öyle lan. Bir bacağı kısa olmasına rağmen adam dünyanın en iyilerinden birisi yani. Ama o zaman da işte dinozorlar falan vardı yani. Galatasaray. Yabancılar ne güzel Galatasaray diyor değil mi ya? Galatasaray. Abi bu Sturm Graz'lı topçular niye yatıp duruyor? Zaten yeniliyorlar. Abi ilk yarı bitti değil mi? İlk yarı mı bitti? Ne oluyor? Çete bakarken maçı kaçırdık ya. Stankovic atar. Patates tarlasında oynuyorlardı. Evet, ilk yarı. İlk yarı bitti. Evet, evet, dümdüz ya. Şu anki o Peleler Meleler gelse var ya, bir şey yapamazlar bence ya. Fener'i beğenmedim mi? Fener niye be? Evet ya, abi normal oynuyor ki, rölantide oynuyor normal olarak. 2-0'lık bir skor avantajı var. Yatan Graz. Ya as 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 as. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bir like atın şuna be. Var mı Müco haberler ya? Dur şöyle bir bakalım bir şuralara. Evet, şöyle bir ilk yarıyı değerlendirelim arkadaşlar. Bunlar kim abi? Sadece Archie Brown 7.1 ile oynamış. Kerem 6.3, Talisca 6.5, Greenwood 5.7 abi. Çok kötüler ya. Niye öyle? Gendouzi 6.6, Asensio 6.1, Kante 6.2, Ake 6.5, Skriniar 6.9, Semedo 6.5 ve bir sarı kartı da cebinde bu arada. Mert Günok da 6.2 ile oynuyor. Karşı tarafta Stankovic 7.3, Wayne Handel 7.1, Soglo 7.9, Kudyakov da 7.2 ile. Bunlar kim abi ya? Gü Gündüz'ü Kante'de Genduzi de Gündüz diye Gunduzi. Genduzi iyi. Kante de iyi. Ben Genduzi zaten her türlü beğeniyorum. Adam iyi topçu ya, koşuyor. Çalıma girmiyor, evet girmiyor. Hakem Graz A 2 tane. Wood Asensio çıkart, hatta Kante'yi de çıkabilir. Evet ya, aç adam lazım abi buralara ya. Bilmiyorum ya. Buralara aç adamları yapıştırmak lazım. Selamlar Alper hocam, hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yarın değil, Perşembe günü Beşiktaş maçında sizlere sürpriz hediyelerimiz var ve yarın bir de Arda Güler videosundan sonra da bir Beşiktaş videomuz olacak. Orada da sürpriz hediyelerimiz olacak o video içerisinde. Hem o videoya davet ediyoruz hem de Beşiktaş'ın çarşamba günü olacak. Perşembe günü olan maçına da abi, niye çarşamba diyorum? Maçına davet ediyoruz. Oğlum bu arada Archie Brown'un da sarısı varmış. Yayın açacağım. Yarın Real Madrid maçına da yayın açacağız. Yarın yoğun bir gün. Evet, evet, Real Madrid maçı var. Biz Perşembe günü Beşiktaş maçını açacağız. Real Madrid maçında da yayında olacağız tabii ki de. Adam topu ıskaladı, adama vurdu.
Hakem yanlı ince ince Fener'i doğuruyor. Vallahi Fener'in akıllı oynaması lazım. Bir tane gol atıp iyice yaslanması lazım bence. Avusturyalı ve iki Türk oynuyor. İki Avusturyalı ve iki Türk oynuyor. Nerede abi? Burada mı? Nerede ya? Aşırı derecede harambol ve Montella'nın küçümsememesi yüzünden elendi o takım. Küçümsememesi. Ya hediyeler sanal ya da Salih piyango tutturdu. Yok abi ne piyangosu ya. Bu maç böyle biter kuzen. Bakalım nasıl olacak. Evet bizde şöyle birkaç tane haber varsa bakalım. Yok mu? Var mı? Ha. Yok hocam niye yiyeyim ya? Sürprizimiz var diyoruz abi. Sürpriz söylenmez. Sürprizimiz var. Hediyeler var diyorum ya. Sürpriz o gün söylenir arkadaşlar. O gün geleceğiniz ki söyleyeceğiz. İlk yarı sonucu Sturm Graz 0, Fenerbahçe 0. İlk yarı istatistikleri toplu oynama 44. Ee, %44 ile Sturm Graz 56 ile Fenerbahçe. Büyük şans Fenerbahçe bir tane yakalamış. Sturm Graz yok. Şut 14 tane şut. Abi Sturm Graz'ın istatistiğim bunlar. Şu taraf Sturm Graz değil mi? 14 şut diyor abi. Abi nasıl göremiyorsunuz? Aa, niye buraya açtı bunu? Tamam tamam şimdi ayarladım. Abi toplu oynama %44'e 56. Bu taraf Fenerbahçe bence. Büyük şans. Fenerbahçe 0. Sturm 0, Fenerbahçe 1. Şut 14 tane çekmiş adamlar. Fenerbahçe 5 tane. Sturm kalesi 3 tane şut kurtarmış. Fenerbahçe'nin bir tane. Sturm maçı domine etmiş. Evet evet hepsi çok garip bir şekilde out'a gitti yani. Çok farklı bir şekilde out'a gitti. Şöyle bak yine gösteriyor zaten. Fenerbahçe rölantide oynuyor tabii ki de abi. Skoru koruyor. O şekilde oynuyorlar. Yalan haber iki tane gözümün önünde kurtardı şutum. Biraz kalesi Kerem ve Greenwood. Arda'ya ne olmuş öyle prime'ını açmış. Ha, evet abi maşallah diyelim. O attığı pasları bugün arkadaşlarıma gösterdim yine Arda'nın. Salah Fenerbahçe değil de nasıl Trabzon'a gitti? Low. Ayak boştur low. Hocam La Liga izlemek için Disney artı alacağım. İndirim kodu falan yapacaksan söyle şimdiden almayalım. Alma. Bünyamin hocam alma. Önemli gelişmeler var hocam. Alma alma. Yarın şey yap sen. Belki bedava çıkar. Çıkmasa bile indirimli bir şekilde aldırırız hocam. Boşuna çok fazladan para verme. Talişka. Abi Greenwood'dan ben şov bekliyorum ya her maçta. Niye olmuyor ondan? Arda bugün antrenmanda coşmuş. Antrenmanda pek bir şeyini göremedim. Arda'nın da. Evet Disney Plus neden ki mesela? Neden Disney Plus? Greenwood baba yorgun belli. Yani neden yorgun abi? Yorgun olmayacak. Kardeşim sesle konuşmadan önce bir oku sonra zor durumda kalma. Zor durumda kalmadım ya hocam. Atilla hocam. Hoş geldin. Greenwood daha ısınamadı. Real'in maçları Esport'ta hep. Evet Real'in, Kenan'ın hepsinin maçları Esport'ta olacak. Salih Real'in yeni forması Türkiye'de kaç para? Taraftar forması 6.000 lira olması lazım. Futbolcuların giydiği forma e, yani
Bolcu kalitesinde olan forma 10.000 lira. Keşke Paris'e gitse ama Arda gitmek ister, gönderir. Mourinho gönderir. Ya kelebek ya. Dur oğlum ya. Greenwood hazır değil, dengesiz. Ama ne gol attı Greenwood ya geçen maçta. Vallahi kaliteli topçu abi. Şöyle devam edelim biz. İlk yarıdan istatistikler arkadaşlar. Topla oynama Fenerbahçe %56, Sturm Graz %44. Gol beklentisi Fenerbahçe 0.57, Sturm Graz 0.77. Duran top gol beklentisi 0.7 Fenerbahçe, 0.41 Sturm Graz. 14 tane şut çekmiş Sturm Graz, Fenerbahçe 5. Ama Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu var. Sturm Graz'ın 1. İsabetsiz şut Sturm Graz 7. Fenerbahçe 2. Engellenen şut 6 tane Sturm Graz. Fenerbahçe'de hiç yok. Direkten dönen top yok. Kaçan net pozisyon sadece Fenerbahçe'nin bir tane. Rakip Kerem'in pozisyonudur herhalde o kaçan net pozisyonda. Rakip ceza sahasında topla buluşma 19 Sturm Graz. Fenerbahçe'nin 6. Ya bu kadar da şey kapanmasın tabii ki de. Vedat girer mi? Girsin abi, izleriz ya. Atilla hocam teşekkürler. Kesene bereket. Teşekkür ediyoruz. Destekler önemli arkadaşlar. Dediğimiz gibi Perşembe günü Beşiktaş maçı yayınında sizlere hediyelerimiz var. Ve yarın da bir Beşiktaş videosu olacak. Orada da hediyelerimiz olacak arkadaşlar. Lütfen hem o videoya hem de o yayına da bekliyoruz sizleri. Aynı bu yayına olduğu gibi. Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarına da bakacağız ara ara. Teşekkürler Atilla hocam. Ne vereceksin abi, merak ettim. Vallahi forma olur, bir şey olur, herhangi bir şey olabilir. Sürpriz sadece bu. Ülkece Real Madrid'li olduk. Evet abi, bunun belki de birazcık sorumlusu da ben olabilirim herhalde. Bilmiyorum. Yani ben kendime pay biçtim ama harbiden ben de Real Madrid'le yatıp Real Madrid'le kalktık yani abi. İnanılmaz. Öyleyim gerçekten. Geldi bizim gırtlak şov. Arda Paris'e ne gidecek? Perez Arda'yı oğlu gibi seviyor. Sezon ortasında Liverpool'un 90 milyon euroluk teklifini hiç sormadan reddetmişti. Arda da kariyerim boyunca Real'de kalmak istiyorum demiş. İnşallah kalır ya. Arda Real Madrid'de kalsın ama bak ben diyorum ki arkadaşlar, yine Arda'ya döndü yayın. Bu teklifler her zaman gelsin, bu haberler her zaman çıksın. Elinde koz olur abi Arda'nın. Biz Arda'cıyız lakin Real'e boş değiliz. Kıps. Real 12 kişi sahaya çıksa hiç... Evet ya, keşke 12 kişi çıksa. 35 sene orada. Twitter'da geziyorum, Arda seneye Kasımpaşa. Abi onlar var ya gerçekten akıl doktoruna gönderiyorum arkadaşlar yani. Onlar kahvaltıda tezek mi yiyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Çok kötü yani. Arda kalsın, Mourinho gitsin. Onlar Efe Akmancı. Abi Efe Akman nerede şu an? Bir şey diyeyim mi? Efe Akman kötü topçu değildi ya. Ama kaldıramadı abi. Çok bence iyi oynuyordu da Efe Akman. Ama torpil ya sonuçta. Ondan daha iyi oynayan bir sürü genç var. Ya ben halı saha turnuvalarını falan izliyorum burada. İnanılmaz şeyler var ya. Gelişme var mı? Ama işte sonradan o baskıyı da kaldıramadı. Mesela çocuk şampiyonluk kutlamasına bile çıkmamıştı. Fener'le ilgili gelişme varmış. Lyon 1, Sparta Prag 0. Fener'in rakibi Lyon olabilir değil mi? Fransa ekibiyle karşılaşabilir Fenerbahçe. O kadar çok seviyorum ki ailem kıskanıyor, oğlum da kıskanıyor, karım da kıskanıyor, kızım da kıskanıyor. Allah vermiyor Arda'yı sevmeme, o bir Türk, o bir Türk evladı. Allah vermiyor Arda'yı sevmeme. Hocam orayı anlamadım ya. Kıskanıyor, kıskanıyor, kıskanıyor. Allah, yok anlamadım. Sonunu anlamadım. Ya sonuç olarak sevdiğini anladım ama hepimiz öyleyiz hocam. Yani anlıyorum. O kısmı anladım. Ya Sparta Pırak bu işleri. Eyvah eyvah Bünyamin hocam. Aleykümselam Arta. O Arta 15 sanata bizim laf. İyi yayınlar, iyi akşamlar, hoş geldin. Biraz yanlış oldu kardeşim. Vallahi okuyamadım Atilla hocam. Ama sağ olasın. Hem bu arada desteğin için de sağ olasın. Arda yayınlarında görmüyoruz. Hemen Fenerbahçeli fotoğrafında gördük seni burada Atilla hocam. Fenerbahçe olunca hemen spamlanıyor burada.
Arda'nın her bir parmağında bir dünya kulübü. Sorun yok. Real kendi bilir. Aynen öyle. Atilla abi biz alışığız bunlara. Evet Salih'im senden esinlendim. Yo onu ben bir yerde görmüştüm de bir paylaşımda gördüm. Art Agüler arkadaşlar. Art sanat demek. Arta Güler. 15 yazmış. Güzel isim. Spektagüler de var. Arda Real'de kaptan olur mu? Skor 2-2 oldu mu? Ha ilk maç 2-1'di o zaman. 2-2 oldu. Necdet Baba neredesin? Spektagüler 5-6 yıl sonra belki kaptan olur. Olur. Olur arkadaşlar. Türk olduğu için biraz çok zor. Türk kimliğinden dolayı çok zor. Bence eğer Bellingham da orada Arda ile aynı. Çünkü Bellingham da 23-24 yaşında sanırım bildiğim kadarıyla. Ee, O da orada kalırsa uzun süre yani Arda ile birlikte o da kalırsa Bellingham'a verirler ilk önce. Bütün hepsi gittikten sonra işte Courtois, Valverde, Vini bunlar giderse eğer ilk önce Bellingham'a verirler. Çünkü onlar öyle yani. Arda'nın serbest kalma bedeli 1 milyar euro. Bu haberi nereden gördün? Mandala hocam hoş geldin bu arada. Vallahi ben görmedim bu haberi hiçbir yerde. Yani bir de yani bu haberlerle iç içeyim. Anket please. Ne yazalım ankete? Like attın mı çoktan? Yes I do dedik. Hadi anketi sonlandıralım. Başka bir anket açarız. Evet çoktan %68 yes I do %32. Bu haberi duymuştum. Vallahi ben 1 milyar euroyu görmedim ya. Kaptanlık ne işe yarıyor ki abi? Kaptanlık ne işe yarıyor? Şimdi Arda oraya gidin buraya gidin dediği zaman bir defa trip atamazsın. O adam kaptan abi. Ve çok büyük bir ağırlığın oluyor takımda. Bütün seremonilerde sen gidiyorsun konuşuyorsun. Bütün fotoğraflarda sen oluyorsun orada. Takımı toplayıp konuşmayı sen çekiyorsun. Bu kime yakışır bu takımda? Arda'ya yakışır kesinlikle. Ya, kaptanlığın bir şey vasfı var arkadaşlar. O sadece kolunda bant değil. 1 milyar euro aşırı bir rakam ama Arda girmiş şartlarına günümüz şartlarında 200 milyon euro eder minimum. Evet 200 eder bence de. Aramızda toplayalım. Arda o kadar özgüvenli değil daha. Arda Paris'e gitse bu eski Arda gibi oynar bu arada. Özgüvenli bir şekilde oynar. Evet TV100 ekranlarında arkadaşlar maç başlıyor. İkinci yarı başlıyor. Bakalım neler olacak Fenerbahçe'de atlasın artık şu turu. Aziz Yıldırım maçı Graz'da tribünden takip ediyor. MPP'yi getiriyorum bak o tam çocuk bak göreceksiniz siz tamam bak görüyorum bak. Tebem. Tebem. Kolat lan. Ama belden silah gözüküyor değil mi onu derken? Baba ya kraldır ya kraldır vallahi kraldır Aziz Başkan. Salih yapma vurular özür diliyorum. Özür diliyorum Aziz baba olduğumuz için. İsmail Kartal baba tişörtü giymemiş mi? Babalar giyiyor bizim babalar bütün babalar. Fenerbahçemize başarılar Hala Fener demiş. Hala Fener. Graz'da Graz'da şuradan izleyeyim demiş. Eyvallah eyvah eyvah Bünyamin hocam eyvah. Graz'da şu tarafa dönüp izleyeyim. Abi sen bu ülkeye lazımsın yapma. Fener'e kanat buldum. Ne tavuk kanadı mı? Ya Kerem gir araya spiker bile çıldırdı. Kerem gir araya diyor. Ya Kerem'e sağlam bir tokat neyse. Ya gerçekten offside değil mi ona? Ama bu şey rakipten geldi değil mi o? Kerem saç ektirdikten sonra oynayamıyor ya bilmiyorum. Yeriz ki kanadı attım. Attım eşektim. Ben attım. Ya abi bu espriler. Hediye fikirleri burada mı? Yoksa köy yılanı gibi uyumaya mı gitti o? Onu bana bir söyleyin hemen. Ya Mücahit bu adamı sal. Bu adam bir defa doping yaptı. Bu adamı sal. Yıllardır bu adamı istiyorsun. Chelsea
Mikiyanko Mudryk için gelecek kiralama tekliflerini değerlendirecek. Chelsea. Arkadaşlar. Fabrizio Romano'nun haberi. Mudryk 100 milyon euroya aldı şu adamı ya. Çok garip. Kılları nereden al? Tövbe. Fener yiyordu. Evet, şutum biraz tehlikeli geldi. Ben orada haberi okurken de. Of, Archie Brown çok çok kritik hamle. Çok kritik hamle. Yalnız Real Madrid oyuncuları Barcelona oyuncularından daha iyi olduklarını Dünya Kupası'nda göster takım oyunuyla öne çıkıyor. Abi işte takım oyunu oynayamıyorlar Real Madrid'de. Ne oldu Low? Neredesin Low? Hiç konuşmuyorsun ya. Maximin'den tecrübe var. Bence Hakan iyi topçu kulüp. Hakan iyi topçu kulüp olarak. İngilizce 100'e kadar sayabilir misin? Yok. Real'in sorunu defans abiler. Evet, kesinlikle. Salih habire esniyorsun. Abi neden esniyorum söyleyeyim. Hak verir misiniz bana bilmiyorum. Dün yayın yaptık. Yayın bitti. Aynı haberleri sunmamak için abi bütün haber sitelerine girdim. Farklı farklı haberler buldum ve bugün attığım video çok güzel bir videoydu aslında. O videoyu editledim abi. İspanyolcaya ayrı kapak, İngilizceye ayrı kapak, Fransızcaya ayrı kapak, Hollandacaya, Felemenkçeye ayrı kapak, İtalyancaya ayrı kapak. Hepsine ayrı başlık, ayrı altyazı. Bu videonun editi, yüklemesi. Yemin ediyorum sabah saat 6.45'te bitti, 7'de paylaştım videoyu. 7.30 gibi uyumuşumdur. 12'de kalktım abi. 12'den sonra da hiç uyumadım. Antrenmana gittim. 3 saat antrenmana gittim geldim. Azıcık bir şey atıştırdım, bu yayını açtım. Abi yok. Bu kadar yani, o kadar. Her günüm böyle bu arada benim. Her günüm böyle abi. N'Golo Kante. Salih niye uğraşıyorsun, o ülkelerden izleyen var mı? İzlerler belki diye. İzlemeleri lazım abi. Çünkü o söylediğimiz şeyleri onlar da o dilden anlamaları lazım. Kendi dilinden görmeleri lazım. Aman Salim tükenme, dikkat et. Valla tükendim abi. Esniyorum o yüzden. Esnediğim için de kusura bakmayın. Çok yorgunum normalde. O zaman diyebilirsin kardeşim, esniyorsan yayın açma diyebilirsin. O da saygı duyarım. Yapacak bir şey yok. Ona da saygı duyarım. Yani sen benim esnememi görmek zorunda değilsin normalde. Ne topçusu Hakan? FIFA, TFF başkanı, evet. Canlı yayında esten olacak. TRT'de değiliz. Kanal senin. Eyvallah eyvallah. TV100 kapalı mı? Yo, açık. Kenan Arsenal'a gidiyor. Valla bugün de yaptık haberini. Gitmiyor bence ya. İstersen osur abi, biz bizeyiz. Yırtıl dedim. Kenan gol attı, sevinmedi abi. Niye sevinsin, hazırlık maçı? Kenan'ın serbest kalma bedeli 100 milyon euro değil mi? Versin alsın. Dün Zeki Kenan hiçbir. Dün değil, bugün ya. Bugün yaptı abi asist. Öğlendi maç. Öğlen izledim ben maçı. İlk 60'ta çıktı hatta Kenan. Kenan çıkınca kapattım zaten direkt. Kesin bilgi gidiyor. Nereden hocam? Mücahit, var mı öyle bilgi? Biz adamlarımıza öyle bir emir vermedik diyen bir dayı vardı ya. Biz adamlarımıza öyle bir emir vermedik. Hay senin koltuk gibi. Gene başladı. Gene başladı.
Eyvah eyvah. Nereden izledim abi? Şeyden bir yerden izledik arkadaşlar. Kenan'ım yapamaz. Kenan kıyamaz Juventus'una ya. Abi bu odayı komple mi kullan? Yok abi burası sadece yayın falan işte televizyon. Başka bir şey zaten bu kadar oda. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok bu odanın. Şu kadar yani. Zaten evde duramıyorum ki. Sadece bu odada yaşıyorum gibi aslında. Sadece uyumaya diğer odaya gidiyorum. Uyuyorum. Kalktığım gibi direkt buraya geliyorum. Kahvaltı bile etmedim bugün. Salih kankam bu Asensio'nun neyi var? Ben de çözemedim abi. Yani geçtiğimiz sezon iyiydi. Hani 10 numarayı falan da aldı. Niye böyle acaba? Sakattı değil mi Asensio? Spam atarsan kardeşim maalesef seni göndermek durumunda kalıyoruz. Evet yaz bakalım yaz. Evet, banlayalım seni kardeşim. TV100 kardeşim. 5 dakika sonra banın açılacak. TV100'den izleyebilirsin. 78 kere yazmana gerek yok. Zaten akan bir chat yok burada. Bir tane yazsan cevap verirler zaten. Başka sıkıntılar var gibi. Vallahi bilmiyorum ne transfer teklifi mi geldi acaba? Niye öyle? Bilmiyorum onu. Zeki Türkler de hiç sevmiyor ama adam kariyer olarak çok başarılıydı ve takımlarda iyi performans gösterdi. Lig şampiyonluğu da yaşadı. İyi de oynuyor kulüplerde. Ya işte Hiko Baba şeyi var ya onda. Hiko Baba gibi ne denir ona? Vibe'ı var ya o yüzden. Zeki Real'e gelir seneye. Kenan'ın golündeki mutsuzluğu abi adamın olduğu bölgeye oyuncu alıyorlar. Bir de Kenan'ı da satmıyorlar. Kenan'ın bölgesine adam aldılar. Zeki seneye Real'de kanım dondu. Oo Kvaratskhelia gelmiş. Zeki çok da başarılı değil ya. Bence menajeri çok başarılı. Evet bu arada iyi menajer abi. Onun kariyer basamağı vardı. Neydi İstanbul, Başakşehir, Urfa Spor, Urfa mıydı? Başakşehir, Lille, Roma. O ne? O ne? Oradan abi nasıl bir yükselme? Abi banlamak nasıl bir şey seni izliyordur herhalde. Sadece yazı yazamıyor chat'e. 5 dakika ban verdim. Kenan'ın kanatta bugün 2 kişi vardı. Ne yaptılar hatırla. Evet üst üste çıkmışlar. Zeki Real'e gelirse süper olur. İki oyuncu lobi. Mbappe'yi de çekeriz yanımıza. Diğerleri sevmediğinden üçlü lobi olur. Düşünsenize Kenan Real'e geliyormuş ama Vini'nin yanında falan oluyormuş. Bellingham'ın. Hey, biz Adidas Brothers ha Arda. Bro. Fenerbahçe taraftarı deplasmanda coşuyor. Aleykümselam Kamil. Hocam kanatta çarpıştılar şaka gibi. Ben o görüntüyü görmedim ama sen söyledin bana da. Gündüz de söylediydim Mücahit. Ben o görüntüyü görmedim. Abi Kenan kaç yıl sonra gol attı ya. Evet Fenerbahçe geliyor. Greenwood sağ ayak denedi. Greenwood sola geçmiş bu arada. Savunma herhalde alt etmek için. Gendouzi şöyle bir ortaladı. Talisca kafaya çıktı. Olmadı. Matteo Gendouzi sert düştü. Oyun devam ediyor. Nathan Ake pası. Asensio. Abi bu Asensio'da gerçekten ne var? Bir şey var çocukta ya. Mason Greenwood'un pası. Gendouzi'de de işte o çalım işi yok abi Gendouzi'de. Abi o nasıl bir top oynanıyor orada ya? Emre Mor Olympiakos'a gol atmış. Oo. Eren'im. Eren'im ya bu güzel haberler veriyor bu arkadaş. Kenan'ın da çenesi güzel iyi anlaşırlar. Eyvah 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 eyvah. Kenan'ın durmadan gol makinesi olması lazım ama kanatta oynayarak olmaz o iş. Kante'den köy yılanı çalımı geldi. Abi Greenwood'un attığı her top birine çarpıyor ya. Şey değil mi? Greenwood
Hani mesela bu kadar çok para alıyorlar ya, nasıl bu kadar mesela kötü oynuyorlar bazen? Ben onu anlayamıyorum ya. Hani nasıl doyuyorsun yani? Geçen arkadaşlar kaju ile leblebi arasında kaldım. Dedim kaju çok pahalı. Bak dinle. Sakın arkadaşlar bak benim yaptığımı yapmayın, anlatıyorum. Geçen ŞOK markete gittim. Kajuyla, bak dur, kajuyla o nasıl bir ara diyor ya. Kajuyla sarı leblebi arasında kaldım. Dedim sende bunu yiyecek ağız var mı Salih, sen kaju yiyemem dedim. Leblebi aldım. Yattım, yatarken yiyorum, böyle yatakta yatarken yiyorum leblebiyi. Çat etti, dişim bir kırıldı birader. Dolgulu dişim. Şu an acıyor yani. Yani bir kajudan vazgeçmek bir dişime mal oldu arkadaşlar. O yüzden kaju yemeniz gerekiyorsa kaju yiyin. Ee, o yüzden şu an dolgu kaç para oldu? 5-6 bin lira olmuştur dolgu. Yani bir kaju yerine çok tazeymiş. Arkadaşlar o yüzden dişim gitti. Kajuya vereceğimiz azıcık parayı gideceğiz dişe vereceğiz fazla fazla. Kaju hiç abi, kaju çok güzel, sevilmez mi ya? Ben bir de şey istiyorum evde, jelibon tabağı olacak böyle. Bana bir bana bir sayfa söyle, bakacağım. Kardeşim ben sayfa adresi değilim ki, git kendi ülken neresiyse oradan bak. Nerede yaşıyorsun hocam? TV100'de maç falan yok mu? Ben nereden izliyorum kardeşim, TV100'de yok da? Seninki TV99 olmasın? Bilmiyorum kardeşim, Azerbaycan'daki yayın kanallarını bilmiyorum. Arkadaşım Kaju isminde kedisi vardı, 8. kattan atlamıştı. Yaşıyor mu? Kenan'ı hiç sinirli gören oldu mu? Yok, ben bu arada görmedim ya. Abi bizde kaju yiyecek ağzım var. Evet, dişleri kırılmıştı. Eyvah eyvah. Dişin nasıl, diş mi taklar? Kediye diş takılmaz ki la. Benim de Yumurta isminde kedim vardı. Ama şu isimleri niye böyle yani? Pamuk koyarsın, Bulut koyarsın, Duman. Greenwood seviyesinde bizim ligde orta sıra takımında bir sürü oyuncu vardır diye tahmin ediyorum ve yanıldığımı sanmıyorum. Müjdat hocam sen hangi takımlısın? Senin takımını hiç sormadım. Yeni gelen dostlar da bir takımları yazsın. Kardeşim bilmiyorum. Bizim ülkemizde yani Türkiye'de maçı veriyor TV100. TV100 yazıyor bak. 1000 falan değil. Abi sarı beyaz renkteydi, bu yüzden koydum. Hmm. Nerede kedin? Var mı, hayatta mı? Greenwood'a daha fazla zaman lazım. Arkadaşlar şu arkadaşımıza yardımcı olur musunuz? Ben bilmiyorum kardeşim. Kardeşim benim bilmemek. I am no. Nece sen bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bilmemek. I don't know. I don't know hatta. Know. Demirci bir. Fenerbahçe ama ilk 11 say desen sayamam. Ama seyrederim. Sayarsın hocam. Müjdat hocam sen. Kaçtı maalesef, bulamadım. Eyvah. Geçmiş olsun ya. Sanmıyorum. Çoğu Türk Zeki'nin Roma maçlarını izlemiyor. Ben izlemiştim. Roma'da da iyiydi bayağı ama milli takımda farklı oynuyor. Nedense belki o yüzden Zeki sevilmiyor. Ya Zeki iyi topçu da arkadaşlar, bilmiyorum ya. Bak artı 15 yazıyor sana. Kim giriyor abi? Oğuz Aydın giriyor. Mert Müldür. O da Dünya Kupası'nın en iyilerinden birisiydi. Türkiye milli takım adına, bizim milli takımımız adına. Mert Müldür iyiydi. Fred giriyor ve kim abi o giren? Abi bak büyük harflerle yazmıyoruz. 25 tane aynı
30 dakika yok ettim kardeşim. Yapacak bir şey yok. Sen bir kere söylemeden anlamıyorsun çünkü. Lan it's me. I am a forvet ulan. I am a forvet. Vallahi banladım hocam. Bir kere söylenir ya. Hocam biz Cemil, Ziya, Kaptan, Nedim Kaptan, o gün Kaptan'la büyüdük. Haliyle o zamanlardaki hafızamız yok artık. Evet Müjdat abi. Ama şey ya futbola bayağı şeysin ya, içli dışlısın. Mert Müldür tam tersi. Evet, ben hep şey diyorum ya, Mert Müldür niye çağrıldı diyorum milli takıma mesela. İşte mesela Kaan Ayhan niye çağrıldı dediğim gibi. Ondan sonra milli takımda hep iyi oynuyor Mert Müldür. Fenerbahçe'de yok yani Mert Müldür'de. Salih Genç hissetti. Sen Antalya'nın neresindesin? Merkezdeyim. Ben de Azerbaycanlıyım. Söylüyorum adamı anlamıyor ki. Sen nereden izliyordun? O uygulamadan mı izliyorsun? Abi frikik yok mu oradan? Talisca Masar'dı ya. Yalnız Fener'in hadi bir tane atın ama artık ya. Şey Lyon maçı ne oldu? James Rodriguez de böyleydi. Neyleydi? Abi Allah sabır versin işin zormuş. Abi yayın sizin çok geride kalmış. Yayını yenileyin. Lyon hala 1-0 mı? Bir de güzel ağlıyor çocuk maşallah. Kim ya? Abi maçın sesi geliyor dikkat et. Oo penaltı hocam bu. Penaltı Fenerbahçe kazanıyor. Abi Asensio'yu attırma bir kendine gelsin ya. Milli maçlarda çok iyi adam ama Real'de etkili olamadı. Tüh penaltı kaçtı mı? Talisca'ya attırmasınlar. Asensio atsın kendine gelsin ya. Net penaltı. Mert mi? Biri de çok güzel ağlıyor çocuk maşallah. Evet şöyle nasıl şöyle şöyle ağlıyordu değil mi? Garip bir ağlaması vardı. Ama abi çok hırslıydı o yüzden. Prag kırmızı kart mı? Sebep? Ha şey Lyon maçı. Kerem aslında rakip şaşırsın. Can Uzun yok hala aynı yerde. Milan falan istiyor diyorlardı ama yok. Evet Talisca. Anderson Talisca topun başında. Ta 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 Talisca ka 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 ka. Anderson ta 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 Talisca. Ta 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 Talisca gol geliyor. Arda que va. Attı Talisca. GGVP. Evet Fenerbahçe artık buradan sonra rahatlar turu da geçer arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bir sonraki rakip kim olacak bakalım. Ee, Lyon mu? Prag mı? Talisca. Anderson Talisca. Evet Fenerbahçeli taraftarların sesi gelmeye başladı tribünlerden. Ülke puanı lazım yenilsinler. Yensinler. Helal FBM. Tan 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 Tantuni Spor. Lyon gelsin Prag ters takım. İsmail Kartal'ın gol sonrası tepkisi.
Ver kaç orada. İsmail Yüksek'in öğrencileri. İsmail Yüksek'in, İsmail Kartal'ın, İsmail Yüksek, İsmail Alçak, İsmail Şahin. Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Hediye fikirler teşekkürler. Sen şeyi sevmiyordun ama onu açmayacağım. Ne açayım abi sana? Ne açayım abi? Ne? Kesene bereket hocam. Davul çaldıracağım ya sana al. Uyan ey Real Madridli uyan! Ramazan geldi. Zabıta Bellingham yedek kaldı. Ayrılık vakti geldi. Teşekkürler hocam. Kesene bereket. Eyvallah desteğin için. Mbappe'nin kafasına patlattır abi bir tur. Tokat mı? Taklit. Abi görmesin Mbappe ya. Bunları inşallah İspanyollar falan izleyip de görmezler. Mahvoluruz. Ne Ramazan'ı kardeş? O Ramazan'dan kalma. Terapi abi, gerçekten terapi. Dikte o kim ya? Salih tribündeki manitalar çok iyi abi. Bunu niye daha önceden söylemedin ki ya? Nerede? Hangi şeyde? Batı mı? Maraton mu? Neresi abi? Orayı söyle bana. Dikkat et İspanya medyası. Bu spam romantik duruyor. Abi bir dakika. Türk influencer Salih Dinho Fransa milli takım oyuncusu Mbappe'ye dalga geçtiği için höz altına alındı. Höz ama değil mi? Göz. Toplamda skor 3-0 oldu. Fenerbahçe bayağı rahatladı arkadaşlar. Turu geçsinler abi ya. Gidelim oğlum. İki tane takım niye olmasın abi Şampiyonlar Ligi'nde bak. Buna başka bir takımı tutup şunu düşünmeniz çok saçma geliyor bana ya. Görüyorlar bu arada abi ama Mbappe'yi onlar da sevmiyor. Merak etme zaten kaç milyon imza toplandı abi. Çoğu sevmiyor bence de. Kante de güzel evet bugün. Bir bakalım arkadaşlar, hatta gelmişken şöyle Fotmoba'da bir girelim. Neler var? Kante 7.2 ile oynuyor. Talisca 8.4. Kerem 7.4. Güendüzi 7.0. Skriniar 7.5. Ake 7.3. Brown 7.6. Asensio 63'te çıktı zaten. Çok kötü abi. Greenwood da çok kötüydü. 6.3. Semedo da çıktı zaten. Zaten İsmail Hoca da kötüleri almış abi. Şampiyonlar Ligi'nde GSFB denk gelse ne olur ama güzel olur evet. İyi yayınlar dilerim, Allah'a emanet. Nereye ya? Nereye gidin gene? Sana bir şey diyeceğim Salih, yaptığın şakalar yurt dışında hiç aldırmazlar bile ama Türkiye'de maalesef, evet, Türkiye'de sıkıntı. Kante'yi ben beğeniyorum.
Vini ve Bellingham kitlesi sevmiyor. Mbappe kitlesi Arda'yı seviyor. Arda Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'ye gelse izler misin? Abi zaten İspanya Süper Kupası Türkiye'de olacak, İstanbul'da. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid. Bunlar geliyor. Salih iş var, yarın erken kalkacağım. Tamam hocam. Gecen güzel olsun. İyi geceler. Allah rahatlık versin sana. Biz buradayız. Daha ben bu yayın bitecek. Yine bir video çekeceğiz. Yarının videosunu çekeceğiz. Çekeceğiz. Çekme. Fener abi tak şey bayağı var ya maça. Kaç ay? 3 ay falan var herhalde. İyi geceler. Gizli bilgiler. Sen de mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyoruz ya? Teşekkürler abi. Teşekkürler. Biliyorum senin işin zor abi. Allah kolaylık versin. Eyvallah eyvallah. İyi yayınlar Salih. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Şubat'ta maçlar. Evet ha, Fenerbahçe'ye dönelim. Eyvah, herkes gidiyor ya. Evet evet, ben Galatasaraylıyım ama 2 yıldır takip etmiyorum herhalde ya. Bizim ligi takip etmiyorum. Keyif vermiyor bana çünkü ya. Maç bitti abi, ne konuşacağız abi, ne bitti, devam ediyor maç. Daha 74. dakika bitti. 75'e giriyoruz. Ya şöyle genç yetenek olsa da böyle Avrupa'ya transfer olacak onları da izliyorsak. Mesela Arda gibi bir çocuk olsa şu an Fener'de. Yusuf Akçiçek gibi, ne bileyim. Bir tane sol bek vardı la Fener'de. Geçen sene oynadı. Hatta Galatasaray maçında John Duran'a bir orta yaptı. John Duran kafayla attı. O Ertuğrul muydu? Kimdi abi o çocuk? O çocuk nerede? Bilet ücreti hissettirecek kadar olur. Salim Moka diye bir YouTube'da yorum yapan bir arkadaş vardı. Yok, bilmiyorum kim o. Eylül'de Arda'yı izlemeye gideceğiz. Tabii efendim. Evet, Eylül'de Arda Güler'i izlemeye gitmemiz için destekleri bekliyoruz arkadaşlar. Levent mi? Levent herhalde. Sol bekteki ya çocuk ya. Abi sence GS çok kötü, zor. Baksana bak. Oo. Mert fena çıkarttı, açıyı kapattı. İlhan Fakılı, yaz bunu bir kenara. Greenwood Fener'den yüksek bonservisle transfer yapabilir. Mert oğlum kafayla mı çıkarmış Mert? Salih, bu takımdan bu sene de bir cacık olmaz. Fenerbahçe'den mi? Abi Lukaku falan gelirse ne olacak bilmiyorum abi. Fener'de bir şey var ya böyle. Yıllardır var yani. O gitmedi üstünden Fener'in bence. Harbiden şimdi böyle şey garip bir büyü gibi bir şey var abi üstünde Fener'in. Evet evet, olamıyorlar. Bir garip yani. Vedat Muriç sakatlanmazsa. Muriç giriyor. Mbappe'nin arkasında gol kralında Pichichi yarışında ikinci olan Vedat Muriç abi, fena golcü ya. Omen tanrım. Vedat'ı gördük, hazır ola geçtik. Dolgum kırıldı ya. Üf. Sağlı sollu orta lazım şimdi. Hemen Caner Erkin istiyorum bu ya. Abi bunu İsmail Kartal mı sakatladı bu adamı? Vedat'ı. Abi Gonzalo yani İngiltere Ligi'ni istemiştir abi. Çok genç oyuncu. Niye Türkiye'ye gelsin ki? Endrick falan niye gelsin ya? Ben olsam gelmem yani.
Arbeloa istedi, evet. Hatta Pitarçı da istiyor şu an. Pitarçı ama alamayacak. Yollar düzgün değil. Yürürken dönmüş, düşmüştür. Kimi aldın o yaşta bu futbolculardan? Vallahi ben erken yaşta gelen bir Schneider'i hatırlıyorum, 28. Alex yaşlı bir şekilde gelmedi Fener'e değil mi? Alex de mesela erken geldi. Sonra kim var abi? Ribery var bildiğim. Ribery genç yaşta gelmişti. Aklıma başka gelen gençlerin hepsini gönderiyorlar. Diomande Fener'e gelmiş diyorlar, doğru mu? Diomande Fener'e gelmiş, beğenmemişler adamı. Şu an Real Madrid'in en pahalı oyuncusu oldu Diomande. Icardi 28'de gelmişti herhalde. Osimhen evet, Osimhen 26 mesela. Öyle aklıma başka gelen başka yok. Quaresma kaç yaşında geldi Beşiktaş'a ilk gelişi? Evet, 25'te falan gelen pek yok yani. Salah ve Lens olayını biliyor musun abi? Yok. Aslında 3'te 1 oranına bakarsan tuhaf, fakat Süper Lig'e 18 takım var. Fenerbahçe şampiyonluk şansı için 18'de 1. Diomande net bence alacağı fiyat 70-80 milyon euro. Nasıl gidip 140 milyon euro verdi? Ya alma, daha iyi yani ya. Gerçekten alma yani. Git Brahim'e falan işte özel antrenör tut. Geliştir çocuğu eşek gibi. Ya da Endri'yi git geliştir, daha iyiydi. Ben olsam vermezdim Diomande'ye o kadar para. Yan sanayi öylesi, aynen. Bir Beşiktaşlı Twitter kullanıcısı çok eskiden Salah'ı alacağıma Lens'i alırım daha iyi demişti. El yok mu lan orada? Fenerbahçe İsmail Yüksek'le golü kaçırdı. Skriniar. Abi Skriniar çok iyi değil mi lan? Deli gibi. İlk maçta da deli gibi çalıştı Skriniar abi. İnanılmaz bir savunma ya. Gözlere lens alsaydı keşke. Anelka 25 yaşında... Hayır. Anelka 25 yaşında gelmedi ya. Abi Anelka deli gibi oynuyordu o dönemler. 25 değildir de böyle bir 29 falandır bence. 49 yok, 39 yokum da 29 yokum da 30 varım. Anelka'yı kontrol edebilir miyiz ya? Hangi Türk kulübünü bilmem ama 25, valla Anelka 25 yaşında mı geldi? İnanılmaz lan. Oğlum o fena forvetti ya. O da mesela şey, yan sanayi Thierry Henry diyebiliriz ona. Çok klas bir ayakçı vardı herifin ya. Anelka abi. Real Madrid, Chelsea. Oynadığı takımlardan bahsediyor. Bak, Real Madrid'de oynadı, Chelsea'de oynadı. Başka büyük takımlarda nerede oynadı? Ee, Abi doğum günün ne zamandı? Doğum günüm 19 Ağustos arkadaşlar. Hangi güne denk geliyor 19 Ağustos? Ben çalışıyor muyum acaba? Sahnede mi olacağım? İnşallah Perşembe'ye gelmiyordur ya. Ama Perşembe bile olsa sahneden geldiğimde yayın açarım ya. Birlikte kutlu. Benim yemin ediyorum arkadaşım yok arkadaşlar dışarıda. Şimdi 20 başında MPP gibi topçu getiremezsin, evet. Vermezmiş o paraları. Sen şoktan leblebi al. Abi benim arkadaşlarımın hepsi evlendi çünkü. Arkadaşım falan kalmadı. Denize tek başıma gidiyorum. Top oynamaya tek başıma gidiyorum. Gezmeye, yürümeye tek başıma gidiyorum. Bazen 2 tane poğaça alıp Konyaaltı'nda tek başıma kahvaltı etmeye gidiyorum. Tekim hep ya. Öyle oldu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bir anda geçti yıllar. Salih Tek. Adam gibi alver yapan, araya bırakan oyuncu yok. Asensio da cırt galiba bu sene. Vallahi bilmiyorum Onur hocam ya. Asensio tutuk geldi bana. Ay, açılır belki.
Greenwood da genç geldi işte, o da sayılırsa. Abi şimdi Anelka mı Greenwood mu işte, Sercan mı Rooney Ersun Yanal mı? Greenwood çok iyi bir yıldız adayı, yani iyi bir yıldız adayı. Oha. Abi bunlar faal değil mi ya? Bu orantısız güç kullanımı. Fred abi bizim eve geldi. Fred bildiğin yediği omuzdan sonra. Oğlum topu eline almadan nasıl sayıyor lan? O bu hakem manyak mı? Serhat Akın zamanında Anelka'yı kesmişti Fener'de. Allah Allah. Zaydıl mı Greenwood mu? Bilmiyorum. Problem burada zaten tüm takım oyuna dahil edecek bir beyin yok. Şu an Arda gelse nasıl olur sizce? Fener'e. Üf. Ama gelmesin tabii ki de. Ne yaptılar oğlum? Vedat'ı patlattılar mı? Ne oldu abi? Oha. Abi bir şey diyeceğim. Çift dalmıyor mu bu adam? Bu kırmızı değil mi? Drogba kaç yaşında geldi? 30 yaşında geldi. Yani 30 küsur yaşında geldi Drogba. Ama ben Anelka'yı o kadar erken yaşta geldiğini bilmiyordum. O da çok önemli oyuncu. Ya Anelka'nın başka takım var mıydı? Bak Real Madrid'de oynadı, Chelsea'de oynadı. Diğerlerini hatırlamıyorum. 34 yaşındaydı. Ama Drogba da iyi etki bıraktı ya. Ama onu da sevmem. Chelsea Galatasaray maçından dolayı sevmem yani onu. Göz göre göre satmıştı o maçı mesela. Drogba mı Salah mı? Abi Salah Premier Lig'e damga vurdu herhalde değil mi? En çok gol atan yabancı oyuncu mu? Bir şeydi. Sattı maçı, evet. Abi Talisca iyi değil mi? Talisca iyi de. Ne bileyim, dünya star değil yani Talisca. Ama mesela Greenwood olabilir. Ama Talisca Arabistan'a gittiğinden beri zaten olamazdı. Ama Talisca Beşiktaş'tan sonra bir Avrupa kulübüne gitse şu an belki Barcelona'da falan izliyordun yani. Mesela Kenan'ın da gitmesi lazım. Mesela Kenan Banko 11 oynayacağım diyor. Sürekli Banko 11 oynayacağını biliyor. Kendini geliştirmiyor o yüzden. Gelişmiyor bence. Daha hızlı gelişebilirdi Kenan. Bir tehdit eden oyuncu takım olacak onun. Arda niye gelişiyor abi? Çünkü hep hala ilk 11'de mi olacak mı değil mi? Öyle bir şey lazım. Talisca da o yüzden gelişmedi. Yani Arabistan'da zaten adam otursa bile ilk 11 yani. İdmana gitmese bile 11. Her iyi oyuncu bir Premier Lig görmeli kesinlikle. Kenan geri gidiyor. Vedat Muriç'e doğru mu? Kerem'e doğru. Yakın direğe vuracağını yemin ediyorum biliyordum bak. Uzak direğe gösterdi ayağını. Yok abi, bu adamdan olmuyor ya. Ben bir şey diyeyim mi? Bak ayağını aslında iyi yaptı. Uzak direğe gösterip yakına vurdu. Açısını uzak direğe aldı. Vedat Muriç de çok geç kalmış. Vedat Muriç biraz hızlı olsa ona çıkarabilirdi orada. Kaleci var ya, çok iyi beklemiş ya. Kenan galiba hayatta Arda gibi çalışkan değil, hedefi yok gibi oynuyor. Evet, bana da öyle geliyor. Kenan'ın menajeri Juventus'la anlaşmalı herhalde. Ve Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton Wanderers,
Chelsea, Şangay Shenhua, Juventus, West Bromwich Albion, Mumbai City. Çok iyi kariyer. Hindistan'da bile oynamış. Mattia Kejman vardı Fener'de. O da yaşlıyken geldi herhalde ya Mattia Kejman. İsmail de çok sert oynuyor ya. Çok garip, Messi'ye bir ofansif orta saha sanırdım. Mattia Kejman Kayt da yaşlı geldi ya. Diz sakatlığı Kenan'ı geriye götürdü. İnşallah 3 adım ileri atlar yani. Köy tekrar geldi. Evet, şu an İsmail Kartal'ın yanında. Köyt. Ördek Kerem. Kerem'in koşuşu çok komik değil mi ya? Abi gerçekten soruyorum. Fenerbahçe taraftarı böyle Kerem'den memnun mu ya? Çok soruyor. Ya çok merak ediyorum bunu. Memnun mu? Hani Kerem var falan. Bak. Bak gidiyor yine. Topu 3. bölgeye çok başarılı götürüyor ama orada bir anda Baki mercimeğe dönüşüyor. Bak. Bak hop. Bitti abi. Fiziki güç sıfır abi. Vakov makov diyor oğlum. Oo, küfürler geldi. Bugün beğendim. Valla ben beğenmedim ya. Sıfır. Çoban gibi. Ha şu o hoş geldiniz hoş geldiniz yani çoban. Kerem Benfica'da kalsaydı keşke ya da 4 büyük lige gitseydi. Abi Barcelona falan diyorduk ya, Galatasaray'da oynarken Barcelona yapar falan diyorduk çocuğa. Çok garip. O ne lan? Komutanımız ikidir Kerem'imiz. Kanka ben Kenan'ın bu senede patlama yapacağına inanmıyorum. Yine sakatlanıp Allah korusun ya. Patlamasın. Arça maçında ne top oynamıştı? Evet, o golü atması lazımdı. Üstü ağlara giden topu vardı. Hatırlıyorum. Bu adam niye Benfica'dan gitti? Eşi istemiş herhalde ya. Öyle diyorlardı. Bilmiyorum. Sadece haberleri biliyorum yani öyle. Kenan sakatlanmasın. Uluslar Ligi var yani. Fransa'dan 10 tane yerken evde oturamazsın. Sen de yiyeceksin 10 tane golü. Fenerbahçe. Hacı nasıl oynatıyor takımı? Hacı kim ya? Çok duygusal, buluttan nem kapıyor. Kerem değil mi? Evet evet, duygusal oldu. Ya çok kırılgan bir oyuncu ya. Ama hala en çok kızdığım Emre Mor'dur abi ya. Üf. Ya nasıl bir... Oğlum ya ilk defa Messi'miz olacaktı lan. Messi o. Messi'ydi abi çocuk ya. Ulan Emre lan. Ulan Emre Mor lan. Emre Purple mı? Oy geliyor. Lan bekle Oğuz, biraz bekle lan, bekle lan. Görmeden pas atıyorsun Oğuz, bir dur ya. Oğuz'un falan da gelişmesi lazım ya. Onlar da lazım milli takıma. Brown ne yapıyorsun abi, adamla dalga geçiyorsun. Gendüzi çok akıllı oyuncu ya.
Hakim mercimek oldu, evet. Ronaldo gidip özel konuşmuştu Emre ile, evet. Real Madrid Borussia Dortmund maçında. Mentalden dolayı gitti. Evet, Fenerbahçe'de arkadaşlar turu atlıyor. Rakip kim oluyor? Bakacağız ona da. Evet, Emre Mor gol attı diyorlar. Ona da bakarım bir yayından sonra, bir açıp bakarım gole. Güzel mi golü? Kenan'ın golü güzeldi ya. Zeki Çelik asist yaptı. Kenan gol attı bugün Juventus maçında. Oynatılan oyunu iyi miydi? Ben ya keyif almadım maçtan. Onu söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe bir üst tura sanırım, değil mi? Yükseliyor. Attım sana bak. Emre Mor'un golü nerede? Emre Mor'un golüne bir bakayım. Ha, yerden bırakmış. 95'te atıyor yalnız. 1-1 iken 2-1 oluyor maç. Güzel. Nek Nijmegen'de oynuyor arkadaşlar. Hollanda Ligi ekiplerinden. Evet, Fenerbahçe 1-0'lık, toplamda 3-0'lık skorla turu atlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir Fotmob'dan bakalım kimler ne almış. Puanlara bir bakalım. Talisca 8.3 diyor, bir yenileyelim ne olur ne olmaz. Talisca 8.3. Bu arada karşı takımın kalecisi maçın oyuncusu seçiliyor herhalde. Gendüzü 7.3. Aktürkoğlu 7.4. Kante 7.3. Asensio çok kötüydü. Greenwood durgundu. Brown 8 ile oynamış. 7.5 Ake, 8.0 Şikrinyar yine her zamanki gibi istikrarlı bir oyuncu. Mert Günok 7.7. Oradan girenlerden pek bir şey var mıdır? Yok. Yıldızlaşan bir şey yok. Emre Boru niye milli takıma çağırsınlar abi? Uzatmalara mı gitti maç? Tüm tur atlamalarına sebep oldu. Tadiç de bu takımda Emre ile güzel oynadı. Evet, Tadiç de ilk asistini yaptı falan diyorlardı. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar Perşembe günü Beşiktaş'ın maçında da yayın açacağız ve sizlere özel hediyelerimiz, özel sürprizlerimiz olacak. Yarın da bir Arda Güler videosu sabah olacak. Öğleden sonra 2 gibi 1 gibi de bir Beşiktaş videosu olacak dostlar. O videonun içinde de özel sürpriz hediyelerimiz olacak. Hepinizi o videoya ve yayına da davet ediyor olacağız efendim. Rakip takımda da böyle 8 nokta Soglo iyiymiş. Başka da bir şey yok orada. Şöyle hemen gelelim. Evet, Talisca 4 maç 4 golle sezona bomba gibi girdi. Tabii, tipe bak. Evet, Anderson Talisca parlıyor abi. Ama siz göremiyorsunuz tabii çünkü yanlış yerde kaldım ben. Şöyle abi, 4 maçta 4 gol Anderson Talisca. Ee, iyi gidiyor. Gerçekten iyi başladı lige. Ya 2 tanesi falan, 3 tanesi penaltıdan mı? Yarın Real maçına bakacağız mı? Bakacağız. Akşam 10'da sanırım o maçta. O maçı da izleyeceğiz. Maç sonu Sturm Graz 0, Fenerbahçe 1. Fenerbahçe playoff turuna yükseldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Gerçekten iki takımla beraber bir gidelim şu Şampiyonlar Ligi'ne. Neden 3-4 takımda olmasın? Ama işte bunlar için sürekli oralara gidip en az bir son 16, son bir şey 6 falan 6 çeyrekler, yarılar görmek gerekiyor ki oralara sürekli takım gönderebilelim. İkişer tane gönderelim. Bugün Fenerbahçe'de sahanın en çok rakipten top kapan ismi N'Golo Kante. Sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi N'Golo Kante. Takımın en çok sahipsiz top kazanan ismi N'Golo Kante. %87 pas isabet yüzdesi, güçlü, hırslı ve çalışkan. Gerçekten günün çalışkanlarından birisiydi. Gendüzi'yi de ben çok beğendim. Sadece Greenwood'un artık bir patlama yapması lazım ve Asensio'nun da bir silkelenmesi lazım. Kendine gelmesi lazım. Asensio da korkutuyor.
Hangi Real verecek maçın kanalını? WhatsApp grubumuza gelirseniz oradan bildiririz arkadaşlar kanalları. WhatsApp grubumuza katılmayan var mı hala? Fener böyle oynarsa 34. olur. Lyon 2-0 yaptı. Rakip Lyon gibi o zaman. Evet, sizce Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir mi? Rakip Lyon olduğunu düşünürsek mesela. Ee, ondan sonra ya Lyon'dan sonra direkt gruplara mı gidiyor Fenerbahçe? Playoff'a mı gidiyor? Ne oluyor? Onları bilmiyorum mesela. 25 dakika var Lyon maçının bitmesine. İkisi de hazır değil. Harbi Mert Euro 2024'te de iyi oynamıştı. Evet ya, ben Kante'yi çok beğendim bu maç. Playoff'ta şu an. Ön elemeler değil mi bunlar? Ya WhatsApp grubuna nasıl katılabilirim? Sonra lig aşaması. Lyon öyle aham şaham eleyebilir Fener. WhatsApp grubumuzun linkini nasıl yapayım? Nasıl yapabiliyorum? Buradan bakayım. Nasıl paylaşacağım ki? Grubu nasıl paylaşacağım? Bilgisayardan. Ha, bağlantıyı kopyala. Şöyle atayım. WhatsApp grubumuz bu arkadaşlar. Bütün önemli haberleri buradan da bildiriyoruz dostlar. WhatsApp grubu değil, WhatsApp kanalı bu. Mustafa Bey sanırım. Mustafa Bey teşekkürler. Aramıza hoş geldiniz. Katıl almış. Özel emojilerini kullanabilirsin. Özel stickerlarını kullanabilirsin. Hoş geldin ekibimize aramıza hocam. Şöyle kutlayalım onu da. Arda Güler nerede bakalım, bizim Arda'mız. Konfetiyle kutlayalım. Teşekkürler hocam. Kesene bereket. Alp hocam hemen kullandı bak. Eyvallah. Fener bu sene şampi diyor Tayfun hocam. Evet yani Galatasaray zaten çok kötü. Belki Beşiktaş'la kapışırlar. Trabzon'u da bilmiyoruz. Trabzon nasıl oynar Salah'la birlikte. Ve Darwin Nunez'i de sanırım bir yıllığına kiralamışlar değil mi? Yanlış grubu paylaşma. Evet, onu neyi paylaştım ben bu arada? Bakayım bir. Evet, Salih değil mi paylaşmışız ya? Şampiyonlar Ligi'ne çıksa da tutunamaz. Ya, Galatasaray da bu sezon tutunamaz ama Fenerbahçe'de böyle cansız oynarsa onlar da tutunamaz. Abi eskiden çoğu maçlarda, bazı maçlarda böyle dünya devlerine kafa tutmuşluğumuz da vardı. Fenerbahçe'nin de öyle, Galatasaray'ın da öyle, Beşiktaş'ın da öyle. Ama bir türlü o şeyi bulamıyoruz. Avrupa'ya gidince bize bir şeyler oluyor. Avrupa Ligi daha mı iyi olur acaba Fener için? Abi Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamıyoruz ya. Gidiyor saçma saçma takımlar alıyor. Liglerinde 7. 8. olmuş takımlar gidiyor kupaları alıyorlar. Yok, bizde yok abi. Fener'e 9 lazım abi. 9 Vedat Muriç değil mi? Lukaku da geliyor zaten yarın görüşmeye. Bakalım. Evet, Süper Lig'de rekabet de vardı önceden. Ya o yüzden ben 2 yıldır izlemiyorum dedim ya arkadaşlar. Ben kestim yani izlemeyi. Ben de bitti yani. Tatsız, bana keyif vermeyen şeyi izlemiyorum arkadaşlar. Artık bul beni ya, bul beni, bul beni of. Gel yanıma. Arada bir denk geliyor. Hakeme ne dersiniz? Hakem sıkıntı abi. Evet, toplam skor 3-2 oluyor. Lyon 3-2 önde olmuş oluyor değil mi? Fransız ekibiyle karşılaşacak. Belki Guendouzi'nin bildiği bir takım olur. Eğer Fransa takımı çıkarsa. Fener'e sol açıkla. Fener mesela oraya Leao'yu alsa bomba gibi olurdu. Tutunamayanlar 10. sezon 690. O nasıl bir 10. sezon hocam? İsmail Kartal Fenerbahçe 4 maç 3 galibiyet, yenilgi yok. Rakiplerine net üstünlük kurdu. 4 maçta toplam gol girişim sayısı 57. 4 maçta kaçan net pozisyon sayısı 12. İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi hedefe odaklandı. Şampiyonlar Ligi yolunda son 2 maç kaldı. Bu 2 maçı da kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına
Kaç? Evet, Lyon'la eşleşecek. 3-0 yapmış Lyon. Lyon 3-0 yaptı. Fenerbahçe Lyon diyebiliriz o zaman. Bir sonraki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son iki maçı Lyon'la olacak. Fenerbahçeli eski futbolcu Christian Baroni Gabriel Jesus'un Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı. Eyvah. Eyvah eyvah, ne diyorsun ya? Ya bu sohbetin bağlantısı kesildi yazıp duruyor bende. Ne oluyor abi ya? Mert Günok'un da performansı geliyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Mert Günok 4 maç kalesine gelen isabetli şut, 10 kurtarış, 9 yenilen gol, 1 gerçekten milli takımda da bir denenebilirdi ya bu Dünya Kupası'nda. Olmadı. Evet. Nimegen 2, Olympiakos 1, dakika 95'te Emre Mor atıyor. Dušan Tadić de orada eski Fenerbahçeli iki oyuncu. Yan yanalar. Orada da birlikte oynuyorlar. Bakalım Emre Mor neler yapacak. Son bir dans diyebilir miyiz Emre Mor için? Romelu Lukaku Fenerbahçe ne diyor? Aziz Yıldırım'ın Range Rover da orada yalnız. Lakaka geliyor. Tur atladılar. Fener biraz toparlanırsa Lyon'u geçer. Süper Kupa maçı var. Madrid maçını kim ne yapsın? Biz Madrid maçını izliyoruz hocam. Sen Süper Kupa maçını izleyebilirsin. Mert her zaman iyi kaleci değil ya. Ben Galatasaray maçında yaptığı hatayı gördüm. Çok kötü bir hataydı ya Mert'in. Topu alıp Torreira'nın önüne bıraktıydı ya. Saçma yani. Hazırlık maçı alt üstü. Biz seviyoruz kardeşim. Ben senin başka maçı izlemeni yadırgamıyorum. İzleyebilirsin, sen o maçı izleyebilirsin. Biz o maçı izlemeyeceğiz ama. Range kimin? Hazırlık maçı alt üstü. Mert Beşiktaş'tayken kötüydü. Sturm Graz evinde 2-0 ve deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 2008-2009'dan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki her iki maçta da gol atmayı, karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Yürüyüş. Mert'e Beşiktaş hainlik etti. Arda 11 olmasa Süper Kupa izlerim. Evet dostlar. Fenerbahçe hayırlı olsun. Biz de yavaştan kaçalım dostlar. Benim de biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sonrasında bir sabah 6-7 arası bir video yapar paylaşırız. Sonrasında da dostlar öğlen 2'de dediğimiz gibi Beşiktaş'la ilgili bir video olacak. Bu videonun içinde de sürpriz hediyeler olacak dostlar. Ve Perşembe günü de Beşiktaş yayında yine sürpriz hediyelerimiz olacak. Yarın Mbappe yok maçta. İyi geceler Salih, ağzına sağlık. Teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Destek olan herkese de teşekkürler. Keselerine bereket. Sohbet eden dostların, mesaj yazan dostların da parmaklarına sağlık diyoruz efendim. Ellerine sağlık diyoruz. Kendinize iyi bakın. Böyle yayınlar açacağız arada bir. Mümtaz Reis deli olmuştur şu an belki. Niye deli oluyor abi? İşte olmaması lazım normalde. Kaçıyor muydum? Vallahi kaçalım çünkü çok yoruldum. Bir de çok işim var yarın için. O yüzden biraz müsaadenizi isteyip biraz dinlenip sonra Arda Güler haberlerinin videolarına koyulup sonrasında da Beşiktaş haberlerine bakmam gerekiyor. Yarın video kaçta? 2 gibi dedik. Sabah Arda Güler olur 6 gibi. 6-7 gibi sabah atarız. Kahvaltı yaparken izlersiniz. Diğer videoyu da arkadaşlar öğlen 2 gibi atmaya çalışacağım. Ama atmaya çalışacağım. Yetişmezse 3 olur 4 olur bilmiyorum. İyi geceler diyelim kralım. İyi geceler hocam. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Sonraki videolarda, yayınlarda. Maç kaçtaydı? Real Madrid'in maçı 10'da. Ya arkadaşlar WhatsApp grubumuza gelin, oradan hepsini söyleyeceğiz. Maç günleri söylüyoruz. Hadi git uyu. Uyumayacağım abi, uzanacağım, video çekeceğim. Son bir okuyuver Salih. Neyi okuyayım abi? Son bir okuyuver.
Oku son. Neyi okuyayım abi? Ama bu sene rekabet olur gibi bayağı fena oyuncular geldi. Sürpriz yapar gibi. Malum takım da yükselince Süper Lig'e bayağı olay çıkar bence bu sene Süper Lig'de. He. Ama bu sene okey anladım. Tamam. Evet ya öyle olur zaten. Bu sene bir de bir şey değil mi? Galatasaray çok kötü. Çok kötü. Trabzon falan da iyi transfer yaptı. Beşiktaş'ta Vlahovic falan diyorlar. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar WhatsApp linkimizi atıyoruz oradan. Okumadan rahatlamam. Danirius tekrar hoş geldin bu arada. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki yayın ve videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Allah rahatlık versin. Geceniz güzel olsun. Bay bay. Arda che va